Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce sevgili Etrofil ailesinin göndermiş olduğu Etrofil orkestrayı deneyeceğiz. Etrofil orkestrasının renk kodu hemen şurada viola olarak geçiyor. Viola. Arattığınızda çok rahatlıkla bulabilirsiniz ki benim rengi gerçekten çok hoşuma gitti. %85'i organik koton, %15'i polyester içeriğinde olan bu ipin 100 gramı da 200 metre uzunluğunda. Yazlık ürünler için oldukça uygun. Ben 5 milim tığ kullanarak örüyorum ki döküm bol düşsün diye. Zaten yazlıklarda genelde öyle seviyorum. Aslında genelde örgüde döküm bol düşen şeyleri seviyorum. Hani böyle sıkı tık örülen örgü çok benlik değil. Hepimizin bir tarzı olduğu gibi ben de bu şekilde örmeyi seviyorum. Parça bu şekilde önümdeki gibi iki parçaya ihtiyacım olacak. Bu parçanın ölçülerini verecek olursam da önümde yatırdığımdaki genişliği 80 santim, bu şekilde uzunluğu 65 santim. Bunu bademlerin içine çalışarak başlayacağız. Ne amaçla kullanacağım? Yani ölçüsü de şöyle diyebilirim. 36'dan 42-44 bedene kadar çok rahatlıkla kullanılır. Videonun sonunda da ölçüleri nasıl değiştireceğimizi zaten size bilgi olarak mutlaka bırakırım. Pare olarak, yani bikini üstüne kullanılabileceği gibi bluz olarak askılı atletlerin üzerine de ya da cropların, işte body, bustier, strapless bluzların üstünde de çok hoş duracaktır diye tahmin ediyorum. Umarım üstümde duruşunu sizler de beğenmişsinizdir. Beğendinizse, örmek isterseniz hemen beraberce yapılışına geçebiliriz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra modelimi bademler içine kuracağım. Şöyle göstermek isterim hemen. Yani zincirsiz başlangıç tekniği olan bu çalışmayı önceden kanalıma size paylaşmıştım. Zincirsiz başlama tekniklerinde. Şimdi o tekniği kullanarak modeli kuracağız. İlmeğimi çıkarttıktan sonra 4 tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra ipi tığımın üstüne alıp burada 1, 2, 3, 4 sondaki zincirin içine batıyorum ve hemen bakın 3 kere de çıktım. Yani şöyle 1, 2, 3 bir trabzan örüyorum. Şöyle bir boşluğum oldu. Artık burada ilk başta 4 zincir çekmiştim. Artık bütün model boyunca 3 tane çekeceğim. Tığın üstüne ipimi alacağım. Bu defa buradaki boşluğa batacağım. 1, 2, 3 kere de çıkacağım. Yeniden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıp 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir, tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğa battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3. Tekrardan tığımın üstüne ipimi aldım. Bu boşluğa battım. Bu şekilde ben 40 tane hazırladım. 40 tane hazırladığım bademimle biraz evvel söylediğim ölçü genişlik 80 santim oldu. Bu şöyle yatırdığımızdaki genişlik 80 ama onu boy olarak kullanacağız. Yani şöyle söylemek istiyorum. Benim üstümde görmüş olduğunuz boydan daha uzun örmek istiyorsanız şayet buradaki benim 40 bademde 80 santime ulaştığımı baz alın. Siz de ona göre sayınızı arttırın. Atıyorum 42 olur, 43 olur, 44 olur. Ne kadar bademi fazla örerseniz o kadar bluzunuzun boyu uzun olacaktır. Bunu belirtmek isterim.
Şimdi ben bu 40 tane bademimi örüp geliyorum. ...40 tane bademi tamamladım. 40 bademi tamamladıktan sonra en sonuncuyu da örüp... ...şimdi 4 tane zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın üstüne ipimi alıp... ...artık badem boşluklarına... ...battığım yer benim trabzan ördüğüm kısımlar... ...yani üstünü ördüğüm yer... ...trabzan ördüğüm kısımlar. Şimdi... ...şöyle bakın... Çekiyorum, ikisini bir örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanı tek örüp ikisini bir örüyorum. Yeniden aynı boşluğa battım. Şimdi ilk ikisini ördüm. Üstteki ilmeği bir kere daha ördüm ve iki ilmeği bir ördüm. Bir kere daha aynı işlemi yapıyorum. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3. Her bir bademin içine 3 tane trabzanlarımı bu şekilde öreceğim. Buradan artık sıradaki bademe geldim. Sonuncuyu da örüyorum. Ve hemen sayısı 3'e tamamlandıktan sonra yandaki badem boşluğuna. Sıranın yani bu bademlerin hepsinin içini bu şekilde dolduracağım ve bir üst sıraya da beraberce geçeceğiz. Son badem boşluğuna geldiğimizde de beraber ilerleyelim istedim yine. 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve hemen burada şu bademin kesiştiği noktadaki yere batıp bir trabzan daha örüyorum. Bu şekilde. Başlarken de yukarı çıkarken biliyorsunuz burada bir trabzan zincir çekerek çıkmıştık. Trabzanla da tamamladım. Hemen yine 4 tane zincirimi çekerek yükseliyorum. Modelin arkadan örmeye devam edeceğim. Alttaki her ördüğüm trabzanın üstüne aynı mantıkla trabzanımı örüyorum. Battım. Önce ikisini, sonra tekini, sonra yeniden ikisini. Şimdi batıyorum. Önce ikisini, sonra birini, sonra yeniden ikisini. Aynen bu mantıkla bütün sırayı tamamlayacağım. Ve bir üste yine beraberce çıkacağız. Bu sıranın da sonuna yaklaştığımda yine burayı da birlikte tamamlayalım istedim. En son buradaki bacak kaldı. Onun da tepesine batıyorum. Yine trabzanımı örüyorum. Artık bu iki sırayı tamamladıktan sonra bakın bu iki sırayı ördükten sonra geçeceğim yer tam olarak bu uzun kafesleri öreceğim kısım olacak. Bunun için de 8 tane zincir çekerek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yükseliyorum. Tığımın üstüne ipimi 1, 2 ve 3 kere doladıktan sonra parçayı tersine döndürüp alttaki üstünde yükseldiğimi saymadan 1, 2 tane trabzana atlıyorum. Üçüncünün tepesine batıp 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Arada 2 zincirim var. Yeniden 3 kere doluyorum. Altta 2 tane trabzanı 1, 2 atlayıp üçüncüye geliyorum. Ve
1, 2, 3, 4 kere de çıkıyorum. Yeniden 2 tane zincirimi çektim. İpimi 3 kere doladım. Yine alt taraftan 2 tane trabzanımı atlayıp üçüncünün tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. Trabzanlarımı, uzun bacaklarımı örüyorum. İşte bu sırayı da bu şekilde sonuna kadar tamamlayacağım. Kafes sıramızın da artık son 2 kafesini örüyoruz. Şunu söylemem gerekiyor ki sonda trabzan sayılarınız tam denk gelmeyebilir. Şimdi göstereceğim. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Normalde hep böyle ilerliyoruz ya. Şimdi bu sistemde tam 2-2 ayrılmadığı için her seferinde mutlaka sondaki arada 3 tane kalacak. Biz buna batacağız. 2, 4 tane, 3 taneyi doladım. Şimdi 4 kere de çıkacağım. Burada geliyorum, tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Ortada 3 tane trabzan kaldı sonda. İşte her seferinde sondaki sayımız bu olacak. Hep aralarda 2, bir tek sonda 3 olmuş olacak. Bunu belirtmek isterim. Şimdi yukarı çıkarken de yine 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Tığın üstüne ipimi bir kere doluyorum artık. Ve boşluğun içine geliyorum. Önce ikisini, sonra birini. Yani aslında bademe ne yaptımsa burada da kafese aynı uygulamayı yapıyorum. Yani buradan sonra model kendini tekrarlamaya başlayacak. Yani ekstra vereceğim ölçüye kadar, örene kadar bir şey yok. Sonrasında işte bluzumuzu oluştururken neler yapacağız onu göstereceğim. Şimdi buraya kadar ne yapıyorum? Her kafesin içine üçlü gruplarımı örüyorum. Daha sonra aynı bir alt sıradaki, yani şimdi diyelim ki bu sırayı geldiniz, bitirdiniz. Ay bak 4 yapmışım, 3 olacak. Sayıları saya saya gidelim. Şimdi burası varsayalım bitti. Yani bu sıra bitti. Burada bunun üstüne nasıl çıktımsa aynen burada da üstte aynı çıkacağım. Yine trabzanları örüp hemen kafese geçeceğim. Yani model dediğim gibi kendini tekrarlıyor olacak. Farklı iple örüyor olabilirsiniz. Farklı ölçülerde muhtemelen ilerliyorsunuzdur. Aynı iple bile örüyor olsak elimizden düşen farklılıkla, bakın ısrarla aynı yere örüyorum. Farklı ölçülerde düşebilir. Siz benim verdiğim santimi ve üstümde duruşunu dikkate alıp ona göre yol alın derim. Şimdi şeyi göstereceğim size hemen. Kaç tane grupla tamamladığımı bitmiş olan parçada göstereceğim. Bundan sonrası eminim anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Başa sarıp aynı şeyi tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bakın. Bunu böyle önüme aldığımda şöyle hemen bütün olarak da göstermek istiyorum. Şu dolgularım benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane dolgum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de kafes sıram var. Bunu bu şekilde ördüğümde 65 santime, burada 80 santime de şurada ulaştığımı biliyorsunuz, söylemiştim size. Bir de önemli bir detay var ki tekrar şunu da hatırlatmak istiyorum. Sayılar karışabilir örerken, şunu mutlaka test edin. Her seferinde kontrol edin. Şimdi 40 bademle başladımsa burada benim 40 kafesim olmak zorunda. Her seferinde bunu kontrol edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 38, 39 ve 40. Benim kafesim doğru. Bunu her
dolguyu yapıp kafesi ördükten sonra sağlamasını yapıp öyle devam edeceğim. Aynı bu parçayı da diğer parça ebatlarına eriştirdikten sonra geliyorum. 2 tane 65x80 büyük parçayı tamamladım. Şimdi bu iki büyük parçayı birbirine birleştirmeye başlayarak aslında formunu da vereceğiz. Bunun için de her iki parçayı tam ortasından, yani 65 santimlik yerin olan ortasından katlayacağım. İki ucunu şu şekilde tutturuyorum, bakın. Şu şekilde parçamı katlıyorum. Her iki parçamı da böyle katlayacağım. Aynı şekilde diğerini de katlıyorum. Parçaların tersi düzü yok. Her iki tarafından da ördüğümüz için hem düzden hem tersten ördük. Şimdi böyle katladıktan sonra da her iki parçayı böyle yan yana koyacağım. Ve bu parçanın birbiriyle aynı yönde, yani bademli olan yerleri bilek kısmında bırakmak istiyorum. Son bitiş kısımları birbirine gelsin, baksın istiyorum. Bunun için de bakın o kısımları böyle koydum. Şimdi burada yaka kısmını oluşturacağımız ve altta beden kısmını oluşturacağımız yerdeyiz. Yani ben burada bunu birleştirerek aynı yerden, buradan tutup birleştirdiğim yer kadar arkadan da aynı kısmı birleştirerek ön ve arkanın formunu vereceğim. Daha sonra da alt kısmın açıklığını bırakarak kol tarafını oluşturacağız. Bunun için hemen nasıl yapıyoruz ön ve arka birleştirmeyi, onu göstermek istiyorum. İlmek belirleyicilerimi aldım. Şimdi benim için tabii ki ilk birleştireceğim yer hemen ilk trabzanlar olacak burada. Ve biliyorsunuz 40 kafes üstüne kurmuştum. Yani şu kafeslerimden her seferinde 40'ar tane ördüm. Şimdi katlayınca 20'si önde, 20'si arkada kaldı bu kafeslerin. 20 önde kalan kafesin 10 tanesini buradan ayıracağım. Yani şuradan sayıyorum, bakın. Başa taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya geldiğimde de hemen altındaki, bakın 10'uncunun altında kalan şu trabzana batıyorum. Aynı şekilde buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onun da hemen altında kalan trabzanını buluyorum. Böylelikle karşılıklı trabzan sayılarımı eşitlemiş oldum. Şimdi aynı şekilde arkada da aynı işlemi yapacağım. Burada da yine ilk trabzanlara direkt batacağım. Birleştirme başlayacağım yer olarak. Sonra sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onu bulunca da 10. kafesi buldum. Hemen yanından ilerliyorum. Şöyle ilk onun altındaki trabzanı buldum. 2, 4, 6, 8, 10'u buldum. Burada da geldim. Yine tam karşılığındaki trabzana battım. Yani aynı ölçüde iki tarafla da yerimi belirlemiş oldum. Şimdi altta kalan kısımları birleştirmeye başlayacağım. Şimdi ben bir tarafı birleştireyim, göstereyim nasıl olduğunu. Diğer tarafı da beraber birleştirelim. Bir tarafın önünü birleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi arkayı birlikte birleştireceğiz ama orada ben bir tarafın kolunu da alttan birleştirip formunu verdim. Bunun için de 2, 4, 6 tane dolgu kısmını ayırıp burada 6.'nın dibinden başladım eklemeye. Yani bakın 2, 4, 6 dolgu kısmı kadar yeri ekledim. Şimdi bu taraftakini de sizlerle beraber öreceğiz. Hem önünü hem de kolunu. İlmek belirleyicilerle ayırdığımız yeri şöyle önüme doğru çeviriyorum. Bu arada şöyle ayırayım da şurayı. Daha rahat birleştirebilmek adına biliyorsunuz genelde bluzumu 5 milim tığla örmüştüm. Hemen 2,5 milim tığa geçtim. Ama burada çok önemli bir detay. Elinizi hiçbir şekilde
sıkıp kasmamanız gerekiyor eğer küçük tığa geçtiyseniz, ki mutlaka hani çok kalın tığla örüyorsanız şayet biraz tığınızı küçültün derim. Ama dediğim gibi önemli detay, elinizi rahat bırakın ki birleştirdiğiniz yerler kasma yapmasın. Şimdi buradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum ve karşılıklı ilk ilmeğin, bakın buradaki ilmek ve karşıdaki ilmeğimin tepesini bulup batacağım. Hemen şöylecene battım. Her iki ilmeğin de içinden ilmek çıkartıp bir kere güzelce kilitledim. Şimdi artık bundan sonra bütün trabzanlarımı karşılıklı birleştirirken önce sağdakine batıyorum. İçinden ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra burada soldakine geliyorum. Yine buradan ipimi alıp içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan batıyorum. İlmeği çıkarttıktan sonra hemen karşısına geliyorum. Oradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Elimi rahat bırakmak buradaki en önemli yapmam gereken şey. Buradan çıktım. İp biraz ince tığla katlara ayrılıyor. O biraz zorluyor ince tığa geçtim ama çok daha rahat ilerleyebiliyoruz. Ben burada damla dikerim diyenler de varsa aranızda, gayet güzel dikerek de birleştirebilirsiniz. Umarım mantık anlaşılmıştır. Karşıdakine batıp içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra buradaki ilmeğe de geliyorum. İçinden ilmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Karşıdaki ilmeğe battım. İlmeğimi çıkarttım. Geldim. Burada battım. İlmeğimi çıkarttım. Ta ki yukarıda kendime belirlediğim ölçüye kadar. Bu mantıkla devam ediyorum birleştirmeye. Şurada katı ayrılmış, bir saniye. İşte bu ipteki en dezavantaj örerken, şu anda ince tığa geçtiğim için, mesela kalın tığla örerken hiç katlarına ayrılması gibi bir sıkıntıyı yaşamamıştım. Evet. Burada neden takılıyor? Dur bakayım. Gel. Şimdi o zaman ben yukarıya kadar aynı mantıkla ilerleyip geliyorum. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Şöyle de göstereyim nasıl ilerlediğimizi. Sona doğru yaklaştığımda birlikte bitirelim istedim. Artık son üçlüdeyim. Yerim belli. Nereye kadar birleştireceğim. Bunun için belirleyiciyi çıkartıyorum hemen. Daha rahat göreyim diye. Ve sırasıyla yine son 3 trabzanımı karşılıklı birleştiriyorum. Orayı da birlikte geçelim istedim. 1 burada, 1 burada. Tekrardan sıradaki trabzana battım. 1 burada, 1 burada. Artık sonuncudayız. Evet. Sonuncudayız dedim ama bir saniye. Tamam, yanlış yere batmışım. Bir buradan, bir de buradan alıp ilmeğimi yine şöyle güzelce de şunu da çıkartayım. Sonra da güzelce kilitledikten sonra burada ipimi kesiyorum ve önlü arkalı artık birleştirmiş olduğum bu ipi de arkaya alıp
Şöylece ilmeklerin arasından gizleyerek şu arka kısımda yok ederiz. Sıra geldi kola. Kol içinde tekrardan şöyle önüme yatırdığımda, tabii iki tarafı da üst üste koyarak yatıralım kolu. Şöyle. Şöyle yukarıya doğru saydığımızda bu kutucuklar, doldurma kısımlar biliyorsunuz 10 taneydi bir parçada. Bunun şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini üst üste getiriyorum karşılıklı. Ve bu kısmı, yani şu yan kısmı gövde için bırakıyorum, orta kısmı. Ve buradan karşılıklı birleşmeye başlayacağım ilmeğimi çıkarttıktan sonra. Her ikisinin de buradan da arkadan da tepelerine bir kere batıp şöyle sık iğne ile kilitliyorum. Ve burada trabzanların arasına bir buna batıyorum, bir arkadakine batıyorum. Yine elimi hiç sıkmadan sık iğnelerimi örüyorum. Burada bu trabzanın başına batıyorum. Arkadaki trabzanın da tepesini bulup batıyorum. Sonra trabzan boşluklarına giriyorum. Bir burada bakın, bir de arkada. Bir, iki. Tekrardan burada trabzanların dibine batıyorum bu sefer de. Ve burada büyük zincirleri trabzanları ördüğümüz yere geldiğimde de onların içine batarak karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Bakın. Tam olarak içlerine batıyorum. 3 kere her bir uzun bacağa batıyorum. Daha sonra sıradaki trabzanların tepesine batarak birleştiriyorum. Sıra trabzanların içine girip boşluğa ikişer tane sık iğne örerek birleştirmekte. Tekrar trabzanın tepesindeyim. İşte bu mantıkla da kol ağzına kadar örmeye devam edeceğim. Siz yine dediğim gibi dilerseniz iğne ile iple dikebilirsiniz de, daha kolayınıza geliyorsa şayet. Ben hep dikme olduğumu uzaklaşıyorum. Tığla halletmeyi daha çok seviyorum. Şimdi burayı tekrar göstereyim, bakın. Bacaklara geldiğimde uzun, içlerine batarak sık iğnelerimi örüyorum. Her bir uzun bacağı da 3 kere batarak örüyorum. Bu arada tabii ben bunu veriyorum sayı olarak ama siz şöyle bir kontrol edin. Yani düzgün ilerliyor mu? İlerlemeyip böyle kasıyorsa daha da fazla noktaya batarak ve elinizi daha da rahat bırakarak yol alabilirsiniz. Öyleyse kol ağzına kadar ilerleyip geleyim. Kol ağzına kadar da ilerlediğimde son trabzan boşluğundayım. Her ikisinin de son trabzan boşluğuna bir kez batıyorum. Sonra dipteki trabzan boşluklarına da şöyle bir batıp sağlamlaştırmak istiyorum. Güzelce ilmeğimi çıkarttıktan sonra kilitleyip burada da ipimi kesiyorum. İşte bluzumuzu bitirdik. Üstteki duruşuna inanamazsınız. Zaten başta gördünüz. İnanabilirsiniz yani. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok sevdim. Dediğim gibi boyunu daha fazla örmek isteyen dostların yapması gereken tek şey benim 40 olan badem sayımı arttırmaları yeterli olacaktır. Bu görmüş olduğunuz üstümdeki bluz ise 44, hatta ben 46 bedene bile uygun olacağını düşünüyorum. Yani çok standart beden bir bluz oldu. Boyun uzun ördükçe de böyle bikini üstüne mayo üstüne giyinebileceğiniz bir elbise de oldu. Kol boyunu daha kısa örmek isterseniz boyunu mesela ben
dolgu sırasıyla tamamlamıştım. Siz daha kısa örersiniz, üstünüze deneyebilirsiniz. 5 tane orkestra açtım. 5.'den bu arttı. Biliyorsunuz tamamında 5 milimi kullandım ama birleştirme kısımlarına geçince de 2,5 milimi tercih ettim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse benim için çok önemli olan bir şeyi, videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. Yaz geliyor, belki örmek isterler. Bir de her zamanki gibi sizlerden güzel kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.